555 yılının güzünde Küba eli kurultayı toplanıp yeni yabgusunu seçerken çelimsiz bir kız çocuğu da Acun'a göz açıyordu. Babası Çeetigi'nin ordusunda vuruşkan bir yüzbaşıydı. Evdeşinin bir er doğurması için gök Tengri'den çok dilemişti, işte yine bir kızı olmuştu. Ancak bu yavrunun ne yaman bir badır olacağını Tengri'den özgesi bilemezdi ki. Atası ona Melisa adını verdi. Melisa yaşıtları gibi oyunlar oynamıyor, her fırsatta babasının pusatlarına el atıyor, onlarla eğleniyordu. Küba elinde Melisa'dan daha hızlı büyüyen bir özne varsa o da Yabgu'nun sanrılarıydı. Karındaşı Çeetigi'nin kurultayı aldayıp kendisini tahtından indireceği düşüncesi Us'unda yer etmişti. Oysaki Çeetigin Küba eli tahtında oturan ağabeyini destekliyor, onun yerini almak gibi bir amaç gütmüyordu. Ne var ki Çeetigi'nin ordusu Çin'e başarılı akınlar yapıyor, beraberinde getirdikleri ulcaları buduna üleştirip onları bay kılıyordu. Yabgu, karındaşı Çeetigi'nin gözde olmasına katlanamıyordu. Gün gelecek, Türk budununun gözdesi olacak Melisa ise annesinin kaygılı bakışlar önünde babasından kılıç oyunları öğreniyor, onlarca belki de yüzlerce kez işittiği akın hikayelerini yeniden dinlemek istiyordu. Şimdi Yabgu'nun otağında da ayrı bir hikaye anlatılıyordu. Dal kavuklar toplanmış, Çeetigin ordusunun Yabgu'yu devirmenin tasarısını yaptığını, baskının eli kulağında olduğunu söylüyordu. Sanrılarından önünü göremeyen Yabgu ise aslı olmayan söylencelere öylece kanıyordu. Yabgu duygularına daha fazla direnemedi, buyruk verdi. Çeetigin tutuklansın, ordusundakiler Çerilik'ten uzaklaştırılsın. Birtigin yargılanmadan tutsak ediliyor, Yahşi Bahadırlara ise pusat bıraktırılıyordu. Çocukluğundan beri Çeetigi'nin ordusunda çerilik eden Melisa'nın babası bunluydu. Bir Bahadır'ın dirliğinde pusat bırakması ölümden yabızdı. Kızının kılıçtaki benzersiz yetenekleri ise şimdi onun tek avuncuydu. Bayrak yere düşmemeliydi, bayrak babadan kızına geçmeliydi. Melisa artık her gün bozkırda annesiyle at yarıştırıyor, babasıyla kılıç vuruşturuyordu. Şimdi anne kızı için değil, evdeşi için kaygılanıyordu. Çünkü Melisa kılıç oyunlarında babasına üst geliyordu. Boynuz, kulağı geçmişti. Melisa atının üzerinde ıslık çalan yeli deliyor, selengenin suları gibi çağlıyordu. Sular gece gibi kararırken çağda su gibi akıyordu. Duyurucu davullar vuruyor, toplanma boruları ötüyordu. Bugün Havana şenliklerinde çeriler kılıç vuruşacak, güreşçiler birbirleriyle tutuşacak, okçuların attıkları beriki ile karışacaktı. Çeetigi'nin tutsaklığından beridir Yabgu'ya kırgın olan Budu'nun belki de bu ağırlamayla gönlü alınacaktı. Yabgu tahtına kurulmuş, Budun da onun etrafında çayırı çevrelemişti. Kübeyli'nin dört bir bucağından gelmiş Bahadırlar Yabgu'nun karşısında toplandı, vuruşmak için buyruk bekliyorlardı. Onların arasındaki bir kız çocuğu tüm gözleri üzerinde topluyordu. Onlarca akına gitmiş, binlerce kılıç sallamış yüce Bahadırların arasında bir çocuğun işi deneydi. Yabgu'nun bir baş hareketiyle başla davulu vurmuş, onu da şangırdayan kılıç sesleri izlemişti.
Yabgun'un kızı Yenilmez Allegria, karşısına çıkan Bahadırları birer birer alt ediyordu. Öte yandan Melisa da ondan geri kalmıyordu. Biraz sonra Melisa ve Yabgun'un kızından özge tüm Bahadırlar yenişmiş, geriye yalınacak ikisi kalmıştı. Bir yanda 13'ünde bir kız çocuğu, diğer yanda Yenilmez Bahadır Allegria. Soluklar tutulmuş, gözler kırpılmıyordu. Şaşılacak nesneydi, yalnızca 3 kılıç vuruşunun ardından oyun bitiyordu. İnanması güçtü, ancak 13'ünde bir yiğit Kübeyli'nin Yılmaz çerisini alt ediyordu. Budun şaşkındı, nasıl şaşmasındı. Bir anlık sessizlikten sonra eller coşkuyla alkış vurup gönüller kıvandı. 13'ündeki bir kız çocuğunun gücü onları kıvandırıyor, Yabgun'un kızını alt etmiş olması ise doyumlarını katlıyordu. Yabız gözlerde ise albız görülüyordu. Çeyitigin tutsaktı ama Yabgun'un sanrıları dinmemişti. Şimdi de çaşıtların kışkırtmalarıyla Budun'un bir ayaklanma başlatacağını düşünüyordu. Bu nedenle Küba elindeki yabancı ötebericileri kapı dışarı ediyor, Budun'a da ellere gidip satıcılık etmeyi yasaklıyordu. Bu yasaklar yoksulluğu da beraberinde getiriyordu. Akın yapmaktan başka çıkar yol yoktu. Melisa kılıcını bilemiş, pusatlarını kuşanmıştı. 15'ine gelmeden ilk akınına çıkıyordu. Çin'e ilk varacak öncü birlikteydi. Birlik Sarp'ı aşacak, artlarından gelenlere yol açacaktı. Atının üzerinde tırıs giderken kulaklarında çınlayan tek nesne annesiyle babasından dinlediği hikayelerdi. Şimdi Melisa o çok işittiği ünlü Çin Sarp'ının önündeydi. Buşkuluydu, ancak buşkusu yağıdan değil, hikayelerdeki nesneyi ilk kez görmesindendi. Saldır borusu ötmüş, okçular Çin Sarp'ını oklarken basamakçılar da aldatıcı bir yeltenişe girişmişti. Amaçları Sarp'a tırmanmak değil, yağı kandırmaktı. Sarp'ın tepesindeki Çinliler aşağıdakilere taş ile ok yağdırıyordu. Şimdi kızıl bir tuğ kalkmış, az önce Sarp'ı oklayanlar tez bir dönüşle 100 yana etmişti. Sol kanattan başka bir okçu birliği de onlara katıldı. Aynı anda öncü basamakçılar şimşek gibi ileri atıldı. En önde Melisa koşuyordu. Çinliler bir anlık şaşkınlıktan sonra toparlanmış yer değiştiriyorlardı. Melisa, Sarp'a dayanan basamakların henüz birkaçına tırmandıktan sonra çevik bir sıçrayış yapmış, Sarp'ın en tepesine varmıştı. Az önce aşağıdakilere ok yağdıran Çinlilerden bazıları kılıçlarını çekmiş, taşkın olup Melisa'nın üzerine geliyorlardı. Melisa, koca Çin ordusuyla bir başına kalmıştı. Ancak Melisa, kasırga olmuş gürlüyor, önüne gelen Çinliyi deviriyordu. Bu kasırga Çinlileri geride tutarken Kübalıların da Sarp'a tırmanmalarını olanaklı kıldı. Şimdi Çinliler iyice çokluk olmuş, saldıran savunan birbirine karışmıştı. İki ordunun bu denli kaynaşması kılıçları değersiz kıldı. Diğerleri bıçaklarına el atarken Melisa eliyle iş görüyor, attığı her tokatta bir yanak patlatıyordu. Melisa'yı orada bir ötükenli görse onun Türk olduğuna and içebilirdi. Kübalıların yitirdikleri artınca bir geri çekilme borusu öttü. Az önce Sarp'a tırmananlar şimdi canlarını kurtarmak için kaçışıyordu. Başlarını Melisa'nın çektiği bir avuç çeri,
Arkadaşlarının kaçışını olanaklı kılmak için Çinlilerle vuruşuyordu. Derken o kargaşada nereden geldiği belli olmayan bir ok Melisa'nın omzuna saplandı kaldı. Ancak bu ok bir Çinliden değil, alçak bir elden çıkmıştı.